versin. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim dostlar. Eksik olmayın, sağ olun. Yayının biraz sarktı yayının. Daha erken başlayacaktım, 18'de başlayacaktım ama, bazı araştırmalar yapmam uzun sürdü. O yüzden, biraz geciktim, yarım saat kadar geciktim, kusura bakmayın. Bekliyorum sizlerin gelmesini ve, başlayacağız. Güzel haberler var, ilginç haberler var. Hepsini konuşacağız dostlar sizinle. Katılmanızı bekliyorum. Magazin dünyasında yaşanan, yaşanmayan, yaşanacak olan, önceden de bazı şeyleri bilebiliyoruz. Gelişmeleri, gelişecek olan konuları hepsini konuşacağız sizlerle. Kusura bakmayın, bonjour. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Bir araştırma yapmam gerekiyordu ve biraz uzun sürdü. Onun için geç kaldım. Tekrar kusura bakmayın. Nuray Yaylacı, Ege, Lidya, Milk, Nuray, Yegane, Tülay. Merhabalar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Tabii ben geç kalınca bazı arkadaşlar da başka işlere, belki de başka yerlere gittiler. Çünkü bir randevu Onur'la biraz. Şimdiki ses geliyor mu? Demin kesilmiş olabilir ses. Onur Akay aradı alttan. Onur Akay'a cevap veremedim, vermedim yayında olduğum için. Biraz sonra ben onu arayacağım. Ses geldi mi arkadaşlar? Stoak. Evet, geldi. Tamam. Stoak çalışıyor. Peki Sto, kolay gelsin sana. Daha sonra izlersin. İyi yayınlar dilerim diyor Kırcalı. Hepinize teşekkür ederim Sıla Deveci. Milk, Sito Ak. Peki Sito, ben bundan sonra 2 yayın daha yapacağım. Yani bu magazin genel yayını bittikten sonra 2 konuda daha biraz spesifik, biraz o konulara dalarak yayın yapacağım. Onları da izleyebilirsin Sito daha sonra. Yani bunun devamında. Belki de Onur Bey bir şey söyleyecekti diyor Milk. Mutlaka bir şey söyleyecekti Milk. Onur zaten boş aramaz. Ama yayını bırakıp da yayını açarsam zaten sizden koparım. Telefonu açarsam sizi bekletmek olmaz. Olsun, ben Onur'u ararım. Onur yine söyler bana söyleyeceğini. Çok çok önemliyse bir canlı yayın daha açarım canım. Eee Sıla Deveci yok. 18'de yapacaktım ben bugün yayını. Size de öyle söylemiştim ama bir araştırma yapıyordum. O araştırmayla ilgili uzun sürdü. O yüzden 18'de başlayamadım. Her neyse başladık. Başladık dostlar. İspanya'dan güzel haberler var, konuşacağız. Engin Çağlar, Allah rahmet eylesin. Böyle bir kaza olmaz. Trafik kazası. Böyle bir kaza olmaz. Konuşacağız. Motosiklet terörünü konuşacağız arkadaşlar. Yollarda yürümeye korkar olduk. Kaldırımlarda yürümeye korkar olduk. Araba sürenler, şoförler de bir bakıyorsun aynasına küt geliyor, bir motosiklet çarpıyor. Bu kadar düzensiz. Yeşil ışık yanıyor, yayaya geçiyorsun. Bir bakıyorsun vın diye bir motosiklet kendisine kırmızı yandığı halde üzerine doğru geliyor senin. Yani bu motosiklet ve Engin Çağlar'a çarptı. Engin Çağlar maalesef hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın ünlü jönü, yakışıklı jönü Engin Çağlar. Tabii şimdi bayağı yaşlanmıştı ama yine de çok sağlıklıydı arkadaşlar. Konuşacağız. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses bana hak verdi. Konuşacağız. Bana hak verdi gerçekten. Serenay Sarıkaya ile başlayalım. Serenay Sarıkaya bir dergiye verdiği röportajda Kasım ayı kapağı oldu Serenay Sarıkaya ve beğeniyor musunuz Serenay Sarıkaya'yı? Güzel buluyor musunuz? Biraz maskülen bir yüz yapısı var değil mi? Allah öyle yaratmış ama e, yani kadınsı hatları da var.
Ama böyle bir maskülen yapısı da var Serenay Sarıkaya'nın. Neyse Allah sahibine bağışlasın. Serenay Sarıkaya verdiği bu röportajda düşmekten, yeniden ayağa kalkmaktan ve tekrar başlamaktan hiç korkmam, hiç korkmam demiş. Ya ben Serenay Sarıkaya'nın dostlar doğrusunu söyleyeyim 2008 yılından sonra hiç düştüğünü görmedim. 2008 yılı Serenay Sarıkaya'yı zirve yolculuğunda ilk adımlarından biri olan, ilk büyük adımı olan Adanalı dizisinin başlangıcı 2008 yılı. 17 yıldır ben Serenay Sarıkaya'nın düştüğünü görmedim. Hangi anlamda söylüyor düşmekten korkmam? Mutlaka bu hepimizin anladığı yani hayata karşı düşmek. Bu ekonomi ağırlıklı olur genellikle. Kendini işlerin ters gider, maddi anlamda çökersin. O arada maneviyat da, manevi açıdan da kayıpların olur. Hep zaten üst üste gelir ya her şey insana ve düşersin. Ama genellikle bu ekonomi işsiz kalırsın. Oynadığın diziler reyting yapmaz, filmler gişe yapmaz, beğenilmez. Bir oyuncu için konuşuyorum. İş bulamazsın filan. Serenay Sarıkaya'nın böyle bir süreci olmadı hiç. Hiç olmadı. Yani oynadığı diziler hep iş yaptı. Üst üste çok büyük başarılar elde etti oynadığı diziler. O Adanalı neydi ya? O Adanalı'daki rolünü gördüm ben bu kızın Selanik'te. Dizinin ikinci bölümünde mi, birinci bölümünde mi gördük onu? Selanik'te bir bankta oturuyor ve orada başladı rolü. Orada gördük. Dedim bu kız müthiş. Müthiş olacak bu ya, müthiş. Nasıl Ava Yaman'ı gördüm taşacak bu denizde. Birinci bölümde burada hepinize dedim müjdeler olsun. Yeni bir yıldız adayı gördüm. Yıldız geliyor Avama'ya. Yeni bir yıldız geliyor. Serenay Sarıkaya da öyle başlamıştı. Ondan öncesi hep düştüğü dönemlerdi Serenay Sarıkaya'nın. Hayatını bildiğim için ondan önce kafa üstü, tepetaklak olduğu yıllardı. Babası annesini terk ediyor Ankara'da bakkal babası. Annesi terk ediyor, başka kadına gidiyor. Bunlar anne kız baş başa kalıyorlar. Annesi bir muhasebeci yanında çalışıyor. Bu kız liseye gidiyor. Daha küçük ortaokula gidiyor galiba. Annesi ev kirasını ödeyemiyor. Çekip giden babası hiç bunlara yardım etmiyor. Çok kötü günler geçiriyorlar. Ev sahibinden kaçıyorlar. Kirayı ödemeden terk ediyorlar. Taşınıyorlar bir gece vakti görünmemek için. Antalya'ya gidiyorlar, yerleşiyorlar. Ankara'dan uzaklaşıyorlar borç alacaklılardan filan. Antalya'da da bir kast ajansına yazılıyor. Sahibini tanıyorum. O kast ajansında işte bazı modellik işleri oluyor. Onlara katılıyor filan. Orada çekilen bir filmde oynuyor. Yarım yamalak bir film filan. Bayağı bir sıkıntılı dönem. Parasız bir şekilde İstanbul'daki yapımcılara müracaat ediliyor. İstanbul'a geliniyor ve parasız kalınıyor İstanbul'da. Artık Antalya'ya tekrar evlerine dönmeye karar verdikleri zaman paraları bitiyor çünkü İstanbul'da. Sabahtan akşama kadar telefon önlerinde bir kafede İstiklal Caddesi'nde annesiyle oturup telefondan müjde iş gelmesini bekliyorlar. Kasta dahil edilme haberini almayı bekliyorlar. Sonunda o telefon geliyor. Adanalı dizisindeki o rol. Büyük bir sevinç. Öyle başladı yükselişi. Ondan sonra ama hiç düşmedi. 17 yıl boyunca adım adım zirveye çıktı. Şimdi zirvede Serenay Sarıkaya. Ondan sonra hep şansı yaver gitti. Yusuf Dündar burada mı? Yusuf Dündar benim İstanbullu abonem. Yusuf Dündar'ın yorumlarını çok beğeniyorum. Yusuf Dündar'ın çeşitli konulardaki yorumlarını, e, şeyleri benim abonelerim şu anda sayısı 5. Onların ve pek çoğunuzun mesajını yazdığınız zaman göremesem de daha sonra ben videoların altındaki yorumlara bakıyorum arkadaşlar ve
benim abonelerimin, özel abonelerimin mesajlarını da orada görüyorum. Yusuf Dündar'ın da yorumlarını orada okuyorum tekrar baktığımda ve çok beğeniyorum. Selam buradan kendisine. Samiye Yüksel burada mı? Samiye Yüksel benim özel abonem. Birkaç aylık ama onun öncesinde de beni yıllardır takip ediyor kendisi. Hem ekranlardan takip etti, takip ediyor. Yaptığım televizyon programlarında iyi bir seyircim. Hem de burada çektiğim videoları takip ediyor ve yorumları da çok değerli benim için. Nerida Manzano ta Arjantin'den benim özel abonem, özel üyem. Nelida Manzano da beni uzun zamandır takip ediyor, izliyor ve burada. Ha bak geldi. Nelida, hola. Hola Nelida, senden bahsediyordum. Merhaba Maestro Bilal diyor. Merhaba yönetici Bilal, e, şef Bilal. Merhaba Nelida Manzano. Bu çevrilecek altyazı yüklediğim zaman oradan dinlersin, okursun, ne dediğimi anlarsın. Senden bahsediyordum ya. Bizim Türkiye'de bir atasözü var. İyi insan lafı üzerine gelirmiş. Lafın üzerine geldin, sen iyi insandın, iyi insansın Nelida Manzano. Hola Nelida, hola Buenos Aires, hola Arjantin. Peki Nelida'yı seviyoruz. O da Arjantin'den. Dilek Şenyurt Frankfurt'tan, Almanya'dan özel abonem. Dilek Şenyurt da magazini çok seviyor. Benim 3 yıldır özel abonem Dilek Şenyurt televizyon programlarımı da takip ediyor. Delfina Dimasio Şili'den. Şili'den Delfino ile bu sene tanıştık. Delfina Dimasio o da özel abonem. O canlı yayınlarımı çok nadir görüyorum takip ettiğini. Saat farkı zor oluyor demek ki. Herhalde işi gücü müsaade etmiyor. Ve o da videoları izliyor yüklendikten sonra. Dostlar, sizler de dilerseniz özel abonem olabilirseniz bunun için yapmanız gereken yönlendirmeleri takip etmek. E, YouTube'da ana sayfada katıl butonuna basıp oradan yönlendirmeleri takip etmeniz gerekiyor. Ve dilerseniz diğer katkılarda da bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte süper teşekkür var ve başka özellikler de var. Onlara da bakabilirsiniz. Peki dostlar, haberlere devam edelim. Afra ve Mert'le ilgili de konuşacağız. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili de konuşacağız. Pek çok soru geliyor sizden. Gülben Ergen. Gülben Ergen Amerika Birleşik Devletleri'nde Gülben Ergen'le ilgili gelişmeleri bugün öğrendim ve üzüldüm. Benim de yıllar önce başıma gelen bir olay aklıma geldi Amerika'da. Gülben Ergen konser için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve uçaktan inince bagajlarını bulamıyor. Bu ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz? Hiç başınıza geldi mi? Yani bagajları alma yerine gidiyorsunuz. Dönüyor bütün bagajlar. Bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. O bekleme çok sıkıcı. Herkes bagajını alıyor. Şimdi benimki de dönecek. Şimdi benimki de gelecek diye ümitle bekliyorsunuz. En son kalan bir iki bagajı da sahibi alıyor, gidiyor ve başka bagaj dönmüyor o bantta. Kala kalıyorsunuz. Bagajınız yok. Orada ofisler oluyor. Kayıp bagaj müracaat ofisi. Gülben Ergen oraya müracaat etmiş. Nerede benim bagajlarım? Çıkmadı. Öyle mi? Şu formu doldurun. Bir form veriyorlar size. Dolduruyorsun. Kaç bagaj vardı? İşte büyüklüğü ne kadardı? Şu bu filan. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Bilet numaran. İmzalıyorsunuz. Biz size haber vereceğiz. Siz otelinize gidin ya da burada nerede kalıyorsanız biz size bagajınız gelince haber verecek. Kadıncağız oraya gidiyor. Tabii ki bagajında kıyafetleri de var. Yani kim bilir makyaj malzemeleri, ilaçları, kıyafetleri artık her şeyi yanında aksesuarları. Orada konser verecek yani. Sahnede ne giyecek bu kadın? Ne zaman ararsınız? İşte bagajınız gelince nereye gittiğini bilmiyoruz. Nasıl kaybolduğunu bilmiyoruz. Eee, Bilgisayarlara girip bagajları tarıyorlar filan. Bulamıyorlar kadıncağızın nereye gitti ve günler geçiyor. Kadının haberi yok. Gülben Ergen'e haber verilmiyor. Gülben Ergen de
3 gündür haber alamıyorum diyor. Bagajlarım uçakta kayboldu. Müşteri hizmetleri tamamen yetersiz. Bu kadar büyük bir havayolundan böyle ilgisizlik kabul edilemez. Hangi havayolu olduğunu da yazmamış. Amerikalılara ait bir havayolu mu, Avrupa'nın bir havayolu mu, Türkiye'nin bir Türk Hava Yolları mı? Amerika'ya Türkiye'den bir tek Türk Hava Yolları gidiyor. Pegasus'un uçuşu yok Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani benim de başıma geldi yıllar önce. Benim başıma Amerika'dan döndüğüm zaman geldi. Amerika'ya tek bagajla gidersiniz, 2-3 bagajla dönersiniz. Çünkü orada alışveriş yapar insan. Orada her şey çok bol, çok size ilginç gelen, yeni gelen şeylerle karşılaşırsınız Amerika'da. Tıpkı Japonya'da ya da Çin'de karşılaşacağınız gibi Amerika'da öyle uçsuz bucaksız bir alışveriş ülkesi ve fiyatlar çok ucuz, çok ucuz yerler var alışveriş için. Eee, Mollar var, bazı mollar. Eee, Dolayısıyla fazla bagajla neyse benim bir bagajım kayboldu arkadaşlar, çıkmadı. 2 bagajım olması lazım. Tek bagaj çıktı, biri yok. Nerede bagajım? Gittim ofise, oradaki hemen o dönen bandın yanında ofis var. Müracaat ettim. Benim bagajlarımdan biri yok. İşte form doldurdum filan. Ondan sonra siz evinize gidin Bilal Bey. Biz size geldiği zaman haber vereceğiz, telefon açacağız. Gittim, hakikaten 2 gün sonra, 1,5 gün sonra arandım. Gelip bagajınızı alabilirsiniz diye. Gittim, baktım, bagajım açılmış, tekrar kapanmış. Anlarım, ben işaretliyorum çünkü. Anladım, içini açtım, baktım, ufak tefek bazı şeyler eksilmiş. İşte alışveriş yaparak aldığım bazı şeyler, çok kıymetli olan şeyler değil ama kıymetli olan şeyleri zaten mümkün olduğu kadar bir poşette yanıma falan alırım. Artık kıymetli ne aldıysam, bir bilgisayar olabilir, ne bileyim ben, işte işimle bir fotoğraf makinesi olabilir. Uçağa alırım onu zaten, bagaja vermem, yanıma alırım. Eee, Hiç önemsemedim ondan sonra. Ki önemsesen ne olacak? Şu kayıp filan diye müracaat edince size bir miktar para da veriyorlar. Onu da yapmadım. Ondan sonra aldım o valizimi, gittim. Gelmiş olmasına sevindim. Ama orada şeyi öğrendim. Valizim niye kaybolmuş? Meğersem Güney Afrika'ya gitmiş valizim. Evet, evet, yanlış duymadınız. Güney Afrika'ya nasıl gitti, şey yaptı bilmiyorum. Güney Afrika'ya gidip aranınca o numarasından filan bulunuyor. Tekrar yükleniyor. İstanbul'a geliyor benim adıma. Ofise geldi, aldım. Böyle bir şey yaşadım. Bir de bagaj hırsız, tırtıkçıları var arkadaşlar. Eee, Bazı ülkelerde oluyor bu zaman zaman. Sizin o bagajları yükleyenler, bagaj işçileri falan var ya, onların içinde böyle sütü bozuklar olabiliyor. Onlar hızla alışmışlar. Bagajları açabildikleri bagajlara yapıyorlar bunu. Hızla açıp içinden hemen el yordamıyla bir şeyleri alıp kapatıyorlar tekrar. Hiçbir şey olmamış gibi atıyorlar uçağın içine. Öyle hırsızlık benim başıma işte bu olayla geldi. Onun dışında bir şey yaşamadım ama bagajların içinden çok duyarız yani. Haberlerini de okuruz. Eşyaları çalınan insanlar bazı ülkelerde özellikle yoğun bir şekilde oluyor. Ülke adı vermek istemiyorum. Hırsızlıkların olduğu çok böyle. Gülben Ergen'e geçmiş olsun. Umarım bulunur ama orada Türkler çok candır. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bilirim, ben de konser için de gitmiştim sanatçı dostlarla. Gazeteci olarak da çok gittiğim için bilirim, oradaki Türkler candır. Gülben Ergen'in orada bütün eksiklerini hemen gidermişlerdir. İnanın bana. Gülben Ergen'e oradaki mağazalardan kıyafetler getirtmişlerdir. Onu evde misafir edip ya da kaldığı otele onun bedenine uygun, onun zevkine uygun gardıroplar dolusu, hakikaten öyle Türkler var, öyle güçlü çevresi olan, orada şaşırırsınız. Varlıklı, zengin, 5. caddede dükkanı olan kuyumcu biliyorum ben. Türkiye'den gitme. İstanbulsporlu meşhur futbolcuydu. Türk-Ermeni vatandaşımız. Çok dostlar var orada.
Gülben Ergen'in eksiklerini gidermişlerdir. Her neyse, geçmiş olsun arkadaşlar. Güller ve Günahlar dizisi cumartesi gecesinin yıldızıydı. Bu dizi artık yerleşti. 4. hafta 6.76 totalde, AB'de 5.53, ABC'de 6.37 ile birinci oldu. Dün gecenin, cumartesi akşamın birincisi Güller ve Günahlar. Murat Yıldırım ve Cemre Baysal'ın dizisini ve bu ikiliyi sevdi seyirci arkadaşlar. Dram. Ben izledim. Bana biraz ağır geldi. Ben Taşacak Bu Deniz taraftarıyım şu andaki diziler arasında. Fakat sürükleyici bir dizi Murat Yıldırım'ın dizisi. Gönül Dağı ikinci oldu TRT'de yayınlanan. Bu sene düşüşte Gönül Dağı ama e, cumartesi de ikinci oldu. Ben Leman dizisi kötü başlamıştı. Toparlanıyor arkadaşlar. Ben Leman AB'de ikinci, ABC'de üçüncü oldu. Aynadaki Yabancı ATV'de kaldırılabilir bir dizi. Reytingleri iyi değil derken bu hafta biraz toparladı. Eğer böyle toparlayarak yükselmeye devam ederse bu haftaki gibi iyi bir çıkış yaparsa kurtarır. Başarı diliyorum hepsine. Hepsine başarı diliyorum. Özellikle düşme potasında bulunan dizilere Allah yardım etsin. İnşallah şansları dönsün, kurtarsınlar. Çünkü her birinde 200 kişi yaklaşık ekmek yiyor arkadaşlar. 200 kişi çalışıyor. Onların ailelerini düşünseniz 1000 kişi ekmek yiyor. Her bir diziden Allah yardımcıları olsun. Hande Erçel'in dizisi mesela kaldırılıyor. Önümüzdeki hafta sezon finali yapacak. Hande Erçel de Barış Arduç'la birlikte olmadı. Ulusal kanalda bir türlü başarılı olamıyor Hande Erçel'in oynadığı diziler. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu soruyorsunuz. Konuşacağız dostlar. Konuşacağız. Demet Özdemir ne olur yüzüne bir şey yapma artık. Lütfen ne olur bak. Son katıldığın tiyatro galasındaki o videona baktım. Yapma yüzüne bir şey ne olur. Yapma. Sen oyuncusun ve doğal halinle zaten yüzüne hayranlıkla bakılan bir insansın. Ya yapmayın siz kadınlar niye ayna karşısında kendinizi güzel bulmuyorsunuz? Başka kadınlar, başka kızlar benden daha güzel. Ya ne güzel çıtırlar geliyor. Eyvah ben tercih edilmeyeceğim mi? Bana bakmayacak mı? Ne güzel genç kızlar geliyor. Yeni nesil ne kadar güzel. Ve bana bakılmayacak artık. Eyvah nereye gitsem? Hangi estetikçiye gitsem? Ne yapsam? Botoks mu yaptırsa? Yapmayın Allah aşkına ya. Ah kadınlar ya. Yapmayın bu kötülüğü kendinize. Hem paranıza yazık. Ne kadar yükseldi fiyatlar. Güzellik sektöründe, estetik sektöründe. Demet Özdemir sen zaten bir yıldızsın. Parıl 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 diyorsun. Yüzüne botoks yaptırmanın, yüzünü o şekilde ne yaptırdıysan gerdirmenin, parlatmanın ne alemi var ya. Ne alemi var ya. Seni daha fazla üzmemek için bu konuda fazla konuşmayacağım. Ama şunu söyleyeyim. Elmacık kemiklerinin üzeri çok parlak. Ne yaptırdıysan. Aşağısı aşağıya doğru filan böyle eski ten rengin. He? Olmuyor yani olmuyor. Olmuyor. Yani belli oluyor ya. Yüzün şiş duruyor hem. Demet Özdemir. Çok mu ağır konuştum? Çok mu üzdüm seni? Aslında seni severim bilirsin. Senin iyiliğin için. Zaten güzel kadınsın yapma. Aşk hayatını soruyorlar sana. Aşk hayatıyla ilgili aşk konusunda iyi değilim ama anlatacak kadar da kötü değilim. Ya bu bu gittiği tiyatro galası var ya o tiyatronun ismi, o oyunun ismi. İyi değilim ama anlatacak kadar da kötü değilim ismi, oyunun ismi. Aşk hayatıyla ilgili sordukları zaman böyle cevap veriyor. Bu bir kara komedi, dram. Artı 18 var. Bilet almak için müracaat ettiğinizde artı 18 uyarısıyla karşılaşıyorsunuz. Deniz Karaoğlu ve Esra Dermancı oynuyor. Gişesi bol olsun, çok seyredilsin.
Çok izlensin, çok beğenilsin. Demet Özdemir, sana bir şey söylemiyorum. Zaten çok izleniyorsun, çok beğeniliyorsun. Zaten çok güzel bir kadınsın. Evet. Engin Çağlar, Allah rahmet eylesin. Engin Çağlar'ın başına gelen olayla ilgili özel bir video çekeceğim bu yayın bittikten sonra. Bu yayın bittikten sonra ayrıca bir başka özel yayın daha çekeceğim. Onu da söylerim. Engin Çağlar Türk sinemasının çok sevilen jönlerinden biriydi arkadaşlar. E, 77 filmde oynadı bugüne kadar. Yeşilçam'ın sevilen jönüydü. Şişli'de evinin yakınlarında önceki akşam karşıdan karşıya geçerken bir motosiklet hızla geliyor hiç durmadan ve onu altına alıyor. Bir motosiklet hızla çarpıyor ve taklalar atarak o anda vefat ediyor. Engin Çağlar. Bugün cenaze töreni vardı. Eduzun oradaydı. Cenaze töreninde de ünlülerden birkaç kişiyi görebildim. Cüneyt Arkın'ın çocukları vardı bildiğim kadarıyla. Nuri Alço oradaydı, sevgili Nuri Alço. Sevgili Eduzun oradaydı. Biraz evvel benim Instagram hesabımda da ilgili videoya beğen yapmış. Engin Çağlar'la ilgili bir video çektim, vefatıyla ilgili. Bu kaza değil diye bir video çektim. Hakikaten bu kaza nasıl bir kaza? Böyle kaza mı olur ya? Göz göre göre. Engin Çağlar'ı karşıdan karşıya geçen adamı göre göre. Çünkü görmemesi imkansız. Hava tamam kararmak üzere akşam saati ama Engin Çağlar'ın elinde bir çanta var. Çanta bembeyaz. Fotoğrafta gözüküyor zaten. Videolarda, fotoğraflarda bembeyaz gözüküyor. Yani 100 metre ileriden, 200 metre ileriden bir adamın karşıdan karşıya geçmekte olduğu o çantadan belli zaten. Hadi adamın üzerindeki giysinin rengini seçemesen de hava kararıyor diye. Yani nasıl vurdun ya? İnsan bir frene dokunur ya. Bir sola kırar, sağa kırar ya. Olanca hızınla, hiç hızı kesmeden geldin vurdun adamın hayatını Bıktık bu motorculardan ya. Bu motor teröründen bıktık. Hakikaten motosiklet teröründen bıktık ya. Yani olmaz böyle bir şey ya. Hala Engin Çağlar'ın filmleri büyük bir ilgiyle izleniyor televizyonlarda. Evlerimize misafir oluyor hala. Tıpkı diğer oyuncular gibi. Tıpkı işte Edison'lar gibi, Ayhan Işıklar, Kartal Tibetler gibi, Kemal Sunal'lar gibi, Türkan Şoraylar, Hülya Koçyiğitler, Fatma Girikler gibi. Yani ve geçtiğimiz hafta sağlık kontrolü için hastaneye gidiyor, check-up yaptırıyor. Sapasağlam çıkıyor biliyor musunuz? Engin Çağlar. Hiçbir şey yok. Eşi Filiz Vural, Türkiye eski güzellerinden çok güzel kadındı. Gençliğini biliyorum. İyi bir, ünlü bir manken de aynı zamanda. Filiz Vural diyor ki bugün cenazede dostlarına hiç ilaç kullanmazdı diyor Engin. Hiç ilaç kullanmazdı 85 yaşında. Yazık. Yazık. Hakikaten bu motosiklet terörü ne olacak arkadaşlar? Yani insanlar e, korkuyorlar karşıdan karşıya geçerken. Trafikte dikkatsizler, kurallara uymuyorlar. Bazılarında plaka falan da olmuyor. Işıkları dinlemiyorlar. Kırmızı ışık sanki onlar için değil. Sanki kırmızı ışık sadece otomobiller içinmiş gibi. Bir bakıyorsun sen yeşilde karşıdan karşıya geçiyorsun. Yaya yeşil yanıyor. Vın burnunun ucundan bir motor. Az kalsın sana çarpacak. Geçen gün ben de yaşadım burada Bostancı'da. Nedir bu ya? Nedir bu motor terörü ya? Bunlara çok ağır cezalar verilmeli ya. Bunların başka bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Otomobiller ayrı, motosikletler için ayrı bir yasa olması gerekiyor trafikte. Ayrı düzenleme olması gerekiyor ya. Kaldırımlarda gidiyorlar ya. Kaldırımlara çıkıyorlar trafik tıkalı olduğu zaman. Öyle bir hakları varmış gibi arkadaşlar. O kurye motorları. Yani olmaz böyle bir şey ya. Allah rahmet eylesin. Ee, Engin Çağlar'la ilgili ayrı bir video çekeceğim. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı bana hak verdi dostlar. İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlı'ya elektronik kelepçe taktırdı biliyorsunuz. Bundan
3 gün önce kendisine yaklaşmasını önlemek için uzaklaştırma kararı aldırdı mahkemeden. Mahkemede yaklaşırsa İbrahim Tatlıses'in haberi olsun da kendini korusun diye elektronik kelepçe takılmasına karar verdi ve elektronik kelepçenin kumandasını da İbrahim Tatlıses'e verdi. Takip cihazını. İbrahim Tatlıses takip cihazından sinyal gelirse bakacak, kendisine yaklaşıyor. Ahmet Tatlıses hemen polise basacak düğmeye. Polis gelecek, onu koruyacak. İmdat, oğlum bana yaklaşıyor düğmesi. Bas oraya, gelsin korusun seni polis oğlundan. Böyle bir şey var mı ya? Oğlu Ahmet Tatlıses bir video çekti bugün. Diyor ki ya, diyor, ben babamı diyor 1 senedir diyor görmüyorum diyor. 1 senedir telefonla dahi konuşmuyoruz diyor. Mesajlaşmıyoruz diyor adamcağız. Yalan mı söyleyecek? Bu lafını duyduktan sonra bakın o zaman mesajlaşmış mı, konuşmuş mu? HGS şeylerine bakın. Sinyal vericilere bakın. Aynı yerden sinyal vermişler mi? Hiç babasını arayıp tehdit etmiş mi? Yani İbrahim Tatlıses'i de anlamak mümkün değil yani. İnsan öz evladına, kendisini arayıp sormayan öz evladına uzaklaştırma kararı çıkartır mı? Onu geçen bundan 4 sene evvel mahkemeye verdiği için o mahkeme davalar devam ediyor. Aldıysa bu uzaklaştırma kararını çok da geç kaldı yani. 4 yıl önce alsaydı. Oğlu babasını mahkemeye verdi. Babasının vasisi olmak için. Yani babası banka hesaplarını kullanamasın, tapularını filan hiçbir şeyini satamasın diye. Çünkü anlatıyor bugünkü videosunda. Babamın nesi varsa diyor etrafındakiler alacaklar diyor, almak istiyorlar diyor. Ben ailemizi ve kardeşlerimi, kendi ailemi ve kendi kardeşlerimi, onların ailelerini korumak için diyor, böyle bir şeyi mahkemeye dava açtım diyor. Başka bir niyetim yok diyor. Her neyse, ben demiştim ki bu 2 gün evvel bir video çekmiştim. İbrahim Tatlıses'i korumak için oğluna elektronik kelepçe takıyorsunuz ya, mahkeme, sayın mahkeme. Asıl elektronik kelepçeyi kadınlarımızı korumak için, kadınlarımıza şiddet uygulayan, kadınlarımızı tehdit eden, öldürmek isteyen erkeklere takın elektronik kelepçeyi ve kumandasını kadınlara verin. Kadınlar o kumandadan, takip cihazından baksınlar. Kendilerini öldürmek isteyen erkekler yaklaşıyorsa hemen düğmeye basıp polisi çağırsınlar. Bugüne kadar bunu yapsaydınız cinayetler önlenirdi şimdiye kadar. Keşke kadınlara da böyle yapsanız. Lütfen yapın. Kadınları koruyun asıl. İbrahim Tatlıses'i koruyacağınıza oğlundan, ki adam hiçbir şey demiyor. Yani ben hiç diyor babamı rahatsız etmiyorum diyor. Ve Ahmet Tatlı da benim bu söylediklerimi, bu videoyu izlemiş. Zaten benim bu videomu ben öğleden sonra çekmiştim 2 gün önce. Ertesi sabah bütün televizyon programlarında, magazinlerde filan sanki kendi fikirleriymiş gibi söylüyorlar konuşanlar, sunucular. İbrahim Tatlıses'in oğluna taktırdığı bu kelepçe asıl kadınları tehdit eden adamlara takılsın filan. Hiçbiri de demiyor Bilal Özcan'ın fikriydi. Bilal Özcan'da dinledik, onun videosunu izledik demezler, kıskanırlar. Ama sizler onları değil beni seyrediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Gerçek magazinin, gerçek gazeteciliğinin burada, bu kanalda olduğunu bildiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Zaten bütün haberleri benden alıyorlar. Akşamdan beni, şimdi bu yayınımı izliyorlar. Kaç tane vardır arada izleyen beni magazinci başka isimlerle. Ondan sonra ertesi gün programlarında kendi haberleriymiş gibi ya da gazetelerinde kendi haberleriymiş gibi yayınlıyorlar. Canları sağ olsun. Canları sağ olsun. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses bugün bir video çekti ve dedi ki bana takılan bu kelepçe aslında kadınlarımızı tehdit altındaki, tehlike altındaki kadınlarımızı korumak için kullanılsın. Bu kelepçeler o kadınları, tehdit altında ölüm korkusuyla yaşayan kadınları tehdit eden erkeklere takılsın dedi. Benim videomu izlemiş, benim fikrimi destekledi. Ve kumandaları da dedi kadınlara verilsin. Kendisinde de o aletten var, bir şey gösteriyor. Buraya basıyorlar dedi. Anında polis dedi, tehlike altındaysa dedi, geliyor onların kurtarmaya dedi. Teşekkür ederim Ahmet Tatlıses'e benim fikrimi desteklediği için. Ben de onun bu olayını örnek vererek söylemiştim zaten. Ahmet Tatlıses de duyarlı bir insan ki bunu öncelikle bu videoda
bu konudan bahsediyor arkadaşlar. Bu konuda da Ahmet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses konusunda da bir video çekeceğim bugün. Ayrıca bir yayın yapacağım arkadaşlar. Diğer konu buydu. Onu da söyleyeyim size. Mesajlarınıza bir bakayım lütfen. Dilek Şenyurt gelmiş. Yapımcı zaten ne diyelim vallahi nasıl bir kafa yaşıyor. Bizi zaten ilet etmişti ama büyük konuştuk. Gene onlar dünya güzellerimiz. Afram oradalar evet. OGM'nin dizisinde ikisi de. Dilek Şenyurt. Evet. Ay Yıldız Mert'in dizisi Mert'in dizisi. Ümran Keleş, Bilal abi kot gömlek çok yakışmış. Zevksizin ama bu tarzda iyi olmuş diyor. Ümran teşekkür ederim sağ ol. Ebru Erdoğan kalpler. Melahat Veliyeva. Afram konuşalım. Melahat Veliyeva. Değerli dostlar Cavit burada. Bana selam verdi. Cavit aleykümselam kardeşim. Ruksera Bilal Bey yegane insansınız. Estağfurullah. Kimliğinden eski olmayan her şeyi olduğu gibi söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Atlan Asimov, Azerbaycan'dan abi çok seviliyorsun. Azerbaycan'dan seyrediyor. Asimov çok sevgiler Atlan. Mert'in dizisi hakkında bir şey öğrenebilsek keşke. Onur Akay Onur! Aynen doğru. Herkes Bilal Özcan'dan alıyor. Ben de bugün canım Bilal abimden aldığım bilgiyi Beyaz TV'de anlattı ve Bilal Özcan'ı anarak. Onurcuğum sevgiler canım benim. Onur biraz evvel aradın yayındaydım. Yayına başlamıştım. O yüzden açamadım güzel arkadaşım. Yayın bittikten sonra arayacağım seni olur mu? Bir 40 dakika sonra falan arayabileceğim olur mu? Peş peşe canlı yayınlar yapacağım birkaç tane. Hepsi bitsin arayacağım seni olur mu Onurcuğum? Seni çok seviyorum güzel kardeşim. Onur Akay işte demin dedim ya arıyordu açamadım dedim. Buradan mesajı geldi arkadaşlar. Silva Nebiyeva el sallıyorum ben de ne güzel pembeler. Ümran Keleş Ay Yıldız sence dram diyorlar ama bilemiyoruz. Dostlar Mert Ramazan Demir'le İspanyollar çengel attı. Bakın söyleyeyim size. Mesela Kerem Bürsin İngiltere, İspanya'da yıllardır güzel bir PR çalışması yapıyor. Kerem Bürsin'in İspanya'da ofisi var. İspanya'da Kerem Bürsin adına çalışan insanlar var arkadaşlar. Çünkü Kerem Bürsin Avrupa'ya İspanya ile açılmak istiyor. Yıllar önce buna karar verdi. İspanya'da Kerem Bürsin'i çok seviyorlar. Bu Hande Erçel'le oynadığı diziyle oradakilerin gönlünü fethetti ve İspanya'dan çok güzel geri dönüşler aldı ve İspanyolca konuşulan ülkelerden, Latin ülkelerinden, Güney Amerika ülkelerinden yıllar önce kendi geleceğiyle ilgili, oyunculuk kariyeriyle ilgili böyle bir şey aldı ve orada güzel dostluklar kurdu. Mesela Banderas'la arkadaş, kanka oldular Banderas'la. Bu ünlü Hollywood'da da film çeviren İspanyol aktör. Aynı zamanda çok başarılı bir tiyatro oyuncusu. İspanya'da yönetmeni. Kendi sahneye koyduğu tiyatro oyununda başrol oynuyor ve Kerem Bürsin'i davet etti. Kerem gitti, seyretti. Birlikte fotoğraflarını hatırlarsanız. Kerem'le bir proje de oynamayı çok istiyor İspanya'da. Bir sinema olur, dizi olur. Şimdi ve Kerem Bürsin'le ilgili İspanya'da zaman zaman haberler de çıkar ve Kerem Bürsin İspanya'ya seyahat eder. Senede 3-4 kere arkadaşlar. O iş görüşmeleri, dergi röportajları filan. Oradaki film festivallerine davet ederler Kerem Bürsin'i. İrili ufaklı Kerem Bürsin ayırt etmeden mesela o Malaga Film Festivali'ne gitti. Geçen sene 3 tane film festivaline gitti. Katıldı. Orada onun PR ajansı, orada onun menajerlik ajansı Kerem Bürsin'i orada çok iyi tanıtıyor İspanyol medyasına, İspanyol halkına. Çünkü bir altyapıyı kurmuş zaten. Şimdi Mert Ramazan Demir'e de İspanya'dan yine böyle büyük bir ilgi var. İspanyollar Mert Ramazan Demir'i Yalı Çapkını'ndaki başarısından dolayı çok sevdiler. Çok sevdiler. Afra Saraçoğlu'yla. Afram olayını da çok iyi biliyorlar. Beni de çok İspanyol takip ediyor. Tıpkı Onur Akay'ı takip ettiği gibi. İspanya'da Afram Fan Club var arkadaşlar. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili kurulan fan club var İspanyol'da. O fan club'ın üyeleri Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorlar bu yaz. Sırf
Yalı Çapkını'na olan sevgilerinden, Afra'ya Mert'e olan sevgilerinden. Diziyi izlerken İstanbul'a tutulmuşlar, aşık olmuşlar. Bizi çok sevmişler Türkleri, Yalı Çapkını. Bunların hepsi genç insanlar, kız ve erkek. Ve hem Afra'nın hem Mert'in hem Latin Amerika ülkelerinde hem İspanya'da çok güzel bir altyapısı var. Şimdi İspanyollar El Confidencial gazetesi Mert Ramazan Demir'i bugün bayağı bir işledi. Genç oyuncu Mert Ramazan Demir hayranları arasında dünya çapında bir tutku yarattı diye yazdılar ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi istemek için insanlar sürekli olarak bize başvuruyorlar diye yazdılar. E, El Confidencial gazetesi Mert Ramazan Demir'in kariyerini çok merak ettiğini İspanyolların. Tabii araştıranlar bulur da herkes araştırmıyor. Bizim milletimizde de yok mu? Hazır gelsin bilgiler bana diye isteyenler. Özellikle özel hayatını merak ediyorlar ama kariyerini merak ettiğini öne sürenler de çok fazla. Ve bu gazete araştırmış editörleri. Henüz 27 yaşında olan Mert, dünya çapında izleyicilerin kalbini fethetti yorumuyla bir haber yazmış. Küresel en iyi 5 İngilizce olmayan dizi listesinde yer aldı. Mert Ramazan Demir'in oynadığı Şahmeran dizisi mesela. Şahmeran'da Mert Ramazan Demir'in oynadığını, Şahmeran'daki Cihan karakterindeki başarısını daha İspanyollar onu incelemeye başladıktan sonra keşfetmişler. Ben Şahmeran'ı konusundan dolayı çok sevmedim, beğenmedim. Sonra o sigara üzerine sigara yaktırması, Amerikalıların Serenay Sarıkaya'ya, Amerikan kültürünün, Amerikan ticari mantığının dünyaya sigara satmak için, dünyayı sigarayla zehirlemek için Netflix'i aracı olarak kullanıyorlar. Netflix filmlerini ve dizilerini Amerikalılar. Bu söylediğim doğru. Altına imzamı atarım. Ve orada oynayan oyunculara da işte bol bol sigara içiriyorlar. Şahmaran'da Serenay Sarıkaya. Serenay zaten çok sigara içerdi. Devamlı sigara içiyordu karakteri. Devamlı sigara, hatırlıyor musunuz? Uç uça ekliyordu tren gibi. Ben sevmem öyle şeyleri. Türk toplumunu yozlaştırmayı yani dolaylı olarak da olsa yozlaştırmak isteyen, kültürünü bizim halkımızı zehirlemek isteyen yapımlara bakmak istemiyorum ben. Ne alakası var? Sigara ne o ortamlarda? Neyse boş verin. Öbürü de öyle. O erkek kimdi erkek? Donuyla görüyorduk hani dizinin içinde. O da öyle çok sigara içiyordu. Dilek Şenyurt, Ay Yıldız ya Mert sayesinde bakın o dizi o hiç iyi bir dizi değildi diyor Ay Yıldız. O dizi Mert sayesinde İngilizce olmayan ilk 5 diziler arasına girdi Netflix'te. Mert Ramazan Demir'i merak ettiği için insanlar duydular sizlerden bizlerden Mert Ramazan Demir'in oyuncu kadrosunda olduğunu. Mert Ramazan'ı izlemek için. Galaya da Mert Ramazan Demir zaten damgasını vurmuştu hatırlayın. Mert Ramazan Demir'in şöhretinden faydalanmak için ikincisini de çektiler. Mert Ramazan Demir üzerine kurdular hatta ikincisinin tanıtımını hatırlayın. Başrol oyuncuların değil, Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya üzerine değil, Netflix afişini Mert Ramazan Demir'le yaptı Şahmaran 2'nin. Onlar giderken biz geliyorduk. Amaçlarını çok iyi biliyoruz. Niye Mert Ramazan Demir'i afişe koydular? Çünkü ne Serenay ne Burak Deniz, Mert Ramazan Demir gibi dünya çapında 27 yaşında, 26 yaşında şöhret olmadı. Onlar olamadılar yani. Onların şöhretleri bir yere kadar. İyi oyuncu olabilirler. Diyor ki şimdi bu İspanyollar Cihan rolü çok yönlülüğünü ve önceki çalışmalarından çok farklı türlere
uyum sağlama yeteneğini gösteriyor. Evet, oyuncu budur işte. Yani önceki işleri bambaşkaydı, Şahmaran'dan önceki işleri. Yalı Çapkını bile yoktu birinci Şahmaran'dan önce. Ama Şahmaran'da bambaşka bir karakteri oynadı. Bambaşka bir insanı anlattı. Bir insanın duygularını geçirdi bize ve bunu çok başarılı yaptı. Ben ve sizler Şahmaran'ı izlerken ya bu çocuğun rolü çok daha fazla olsun. Ne olur bu sahneler hepsinde o gözüksün falan demedik mi arkadaşlar? Oyunculuğuna doyamadık. Öyle değil mi? Şahmaran'ı bile izlerken o kötü, pis konulu diziyi bile izlerken Mert Ramazan Demir için izledik. Diyor ki İspanyol gazetesi, İspanyollar ayrıca aynı platformda UFO ve Metruk Adam adlı 2 filmle de yer alıyor diyor Mert Ramazan Demir diyor. Ve Mert Ramazan Demir'i anlatıyorlar İspanyollar. Herkes istiyor ki hem Mert Ramazan Demir hem Afra Saraçoğlu daha çok yapımda oynasın, daha çok dizi çeksin, daha çok filmde oynasın, daha çok izleyelim onları. Afram çok kıskanılıyor. Meyve veren ağaç taşlanır. Misali hazımsızlar ama Allah kalbi güzel bir dünya güzelleri hep yardım ediyor. Ee, Lidya teşekkürler Bilal diyor. Rica ederim. Eylül olmaz o Mert'in peşinden çok koşmuş. Cihangir'de yakalanmıştı. Eylül. Yeni reklam oynamalı Mert. Afram, Lidya. Ee, evet arkadaşlar. Ve Afra Saraçoğlu'nun çekimleri başlıyor arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nu büyük bir ihtimalle bu hafta kameralar önünde olabilir. Afra Saraçoğlu ve oyuncu kadrosu. Çekimler başlıyor. Afra Saraçoğlu ve e, Kenan İmirzalıoğlu, Abi dizisinin oyuncuları yeni bir yolculuğa çıkıyorlar arkadaşlar. Çok az kaldı. Eee, çok özledik. Çok özledik. O set günleri çabucak geçer. Ulusala çekilen dizilerde çok fazla beklemezsiniz biliyorsunuz. Hızla 7 güne her bölümü yetiştirmek için 6 gün içinde bir bölüm çekmek için hızla hareket ederler ve yayınlanmaya başladıktan sonra da 6 gün 7 günde bir yeni bir bölümünü izleyeceğiz inşallah Afra Saraçoğlu'nun. Afra için her şeyin çok güzel olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz Afra Saraçoğlu için. Ve ben Afra Saraçoğlu için özellikle izleyeceğim. Afra Saraçoğlu'nu, oyunculuğunu ve bu senaryo içinde, bu hikaye içinde nasıl parlayacağını görmek istediğim için. Bu arada Afra Saraçoğlu ile ilgili bazı antilerin çıkardığına inandığım bazı duyumlar alıyorum ve hiçbirine inanmıyorum. Sizler de inanmayın. Sizlere de geliyor olabilir. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Önemseseydim söylerdim ne olduğunu. Hiçbir şekilde önemsemiyorum ve o yüzden de sizlere de söylemeyeceğim ama Afra Saraçoğlu yeni bir diziye başlıyor ve sevgilisiyle çok mutlu olduğu için bu antiler olmadık şeyler uyduruyorlar. Olmadık palavralar, yalanlar söylüyorlar. Onlara Allah sizi nasıl bilirse öyle yapsın diyorum. Kıskanın, çatlayın. Onlar çok mutlu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çok mutlular. Ve mutlulukları da tabii bazılarını çıldırtıyor arkadaşlar. Söylentilere hiçbir şekilde inanmıyoruz. İnanmamalıyız. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Lütfen beğen yapın arkadaşlar. Ve abone olmadan izleyenler de abone olurlarsa sevinirim. Diğer videolarıma da gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Magazinle ilgili olabilir, magazinle ilgili olmayabilir. İlginç bulduğum konularda videolar çekiyorum. Canlı yayın yapıp çekmek işime geliyor. Çünkü hem sizleri görüyorum, mesajlarınızı görüyorum. Hem yüklerken çok kolay oluyor canlı yayın videolarını yüklemek arkadaşlar. Ve canlı yayında daha profesyonel hissediyorum kendimi. Televizyonculuktan alışık olduğum için daha kolay oluyor.
benim adıma. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Birkaç dakikanız daha var mı arkadaşlar? Önemli bir şey söyleyeceğim. Eee, Şimdi bu bizim çektiğimiz videolara, eee, haber videosu deniliyor, değil mi? Bu tarz videolara haber videosu, bilgi vermek, haber vermek, işte yayın, program videosu deniyor. Bir de ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu tarz videoların dışında sizlere de danışmak istiyorum. Aranızda gazeteciliğe, televizyonculuğa meraklı olanlar vardır mutlaka. Hatta okulda okuyanlar da vardır. Eee, Uzmanlık videosu çekmek istiyorum arkadaşlar. Ben 49 yıllık gazeteciyim, televizyoncuyum. Türkiye'ye televizyonculuk başladığından beri, özel televizyonculuk başladığı 90 senesinde başladı. Ben 94'ten beri aynı zamanda televizyonlardayım. Eee, Hâlâ işini faal olarak yapan en kıdemli, halen işini faal olarak yapan en kıdemli, magazin gazetecisiyim. Allah sağlık versin. Benden büyük meslektaşım da olabilir ama yapan, bir fiil yapan benim. En eski magazin gazetecisi. Dolayısıyla bana böyle bir iş yapmak düşer. Ben 5 yıl İstanbul Üniversitesi'nde, İletişim Fakültesi'nde gazetecilik bölümünde magazin gazeteciliği dersi verdim. Suat Hoca'nın dekanlığı döneminde. Suat Hoca'yı İstanbul Üniversitesi iletişimde okuyanlar iyi bilirler. Suat Hoca döneminde 5 sene Suat Hoca istemişti bunu yapmamı. 5 sene magazin gazeteciliği dersi verdim. Uzmanlık videoları çekeceğim. Mesleğimi anlatacağım. Mesleğimin kurallarını anlatacağım. Televizyonculuğu anlatacağım. Röportaj nasıl yapılır? Soru nasıl sorulur? Ünlülerle nasıl diyalog kurulur? Ünlülere ne sorulur, ne sorulmaz? Özel hayat nerede başlar? Nerede gazeteci durmasını bilmelidir? Seyahate nasıl çıkar bir gazeteci? Havalimanında check-in'i nasıl yaparsın? Otelde check-in'i nasıl yaparsın? Buralara kadar. Yurt dışında otelde check-in'i nasıl yaparsın? Yurt dışında nelere dikkat etmen lazım? Gazeteci, televizyoncu, nerelerde çekim yapılır yurt dışında? Hangi şehirlerde çekim yapamazsın belediyeden izin almadana kadar? Sizlerle bütün bu detayları, yurt dışı festivallere nasıl katılabilir bir gazeteci, nasıl akredite olması gerekir bir gazetecinin yurt dışındaki organizasyonlara, yurt dışında ünlülerin nasıl ayrıcalıkları var, gazetecilerin ne hakları var? Bütün bunları dünyanın pek çok ülkesinde de gazetecilik, habercilik, televizyon haberciliği yapmış bir arkadaşınız olarak hep uzmanlık videolarında sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu konuda da fırsat buldukça videolar çekeceğim ve yükleyeceğim. Mümkün olduğu kadar çok fazla uzatmadan tabii, bu videolar sıkıcı olmadan ama peş peşe de çekmek istiyorum. Bakalım, vakit ayırmak istiyorum buna da, uzmanlık videolarına. Silva sen de öyle canım, sen de öyle, sen de Allah sağlık versin sana ve senin sevdiklerine, hepinize. Mustafa Koç, gençler niye artık Türkiye'den yurt dışına gitmek istiyor? Onu da konuşuruz. Tuvalin Pelçinli, Ümran Keleş, Fatih Kerem'in partnerini diyorum ben, diğer olmaz zaten merak etmeyin diyor. Evet. Aylin Bayan iyi olur diyor. Peki arkadaşlar. Stoak, Mustafa Çinkü Türkiye'de aranıyor. Sizleri çok seviyorum. Hadi bu yayın bitsin. Yine 1 saate yaklaştık. 1 saate 6 dakika kaldı. Görüşmek üzere, olur mu? Martin yapacağım. Nimet Çalık, her şeyi güzel yaparsınız Bilal Bey diyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum çocuklar. Stoak, Yener Aslan. Ya bu yayınlar için saat veremiyorum. Şimdi 18'de, haftanın 5 günü saat 18'de yapıyorum. Haftanın 2 günü İpek Can Bulat, astroloji uzmanı arkadaşımla yaptığım zaman, İpek Can Bulat'ta haftanın 2 günü Salı ve Cuma saat 19'da yapıyorum. Çünkü İpek Can Bulat'ın kendi çevresi, astroloji çevresi saat 19'daki canlı yayına yetişebiliyorlar. İpek benden öyle rica etmişti. Kıbrıs'ta yaşıyor biliyorsunuz. Orada bir de saat farkı da var Türkiye ile Kıbrıs arasında. 1 saatte fark var. 19'da yapıyorum İpek'e uymak için. Diğer günler
Onur Akay'la ve kendim yaptığım zamanlar 18'de yapıyorum. Şimdi bu uzmanlık videolarını ayrı yapacağım. Onun için bir saat veremiyorum şimdi ama onu da bir saate oturtacağım, inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, olur mu?